Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Şöyle ekrana sığdırmaya çalışayım. Etek, kalem etek, mini, dizüstü ve şöyle çok güzel bir büstiyerim var. Tam tatil stili, şahane bir takım oldu. Detaylı fotoğraflarını çektim ama biraz açık olduğu için paylaşmakta tereddüt ediyorum. Birkaç tane yine görselini anlamanız açısından ekrana koyacağım. Oradan duruşunu net görebilirsiniz. Siyah ve beyazın uyumuna, ekranın uyumuna bayılıyorum. Gerçekten de şahane oldu. Harika bir takım oldu. Sadece tığ işi ve bakın trabzan detaylı bir model. Videomu detaylıca takip ederek sizler de çok rahatlıkla bu güzel modeli örebilirsiniz. Ben her zamanki gibi kendi bedenime göre, small bedene göre ayarladım. Ama yapım aşamasında mantığını anlattım. Sizler de kendi bedeninize göre çok rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Çok güzel, çok tatlı bir büstiyer oldu. Renk geçişlerini ben bu şekilde yaptım. Sizler daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Büstiyerimizin tatlışlığı. Eloş, beğendin mi büstiyerimi? Evet. Eteğimi? Evet. Ama sen siyah renk sevmiyordun. Seviyordum. Sana demiş. Tamam. Eloş bile beğenmiş yani. Normalde siyah şeyler örünce bana diyor ki bu ne siyah örmüşsün, hiç güzel değil diye, ama bu takım gerçekten şahane oldu. S bedene göre hazırladım. Şu şekilde sarma ipliklerden kullandım. Bakın. İnce bir iplik olduğu için gayet güzel, rahat Anne, oldu. Ağır olmadı. Kullandın. O kağıt anneciğim, onu bunlara kullanmadım. Toplam sanırım tahmini 500 gram civarı kullanmışımdır. Bu şekilde sarma olarak aldığım için inanın bilmiyorum ne kadar kullandığımı. İpliklerim bu şekilde. Tığım her zamanki gibi 2,5 milim. Bu tarz ben tığ işlerinde, ince detaylı işlerde 2,5 milim kullanıyorum. Daha böyle baharlık tarzı salaş şeylerde 3,5 milim kullanıyorum. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip edin. Ve destek yorumlarınızı eksik etmeyin. Çünkü destek yorumlarınız çok önemli. Videomun daha fazla kişiye ulaşması için yorumlar çok kıymetli. Bir emoji dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak zaten ücretsiz. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için de mutlaka abone olduktan sonra zili tıklamayı unutmayın ki yeni bir video yüklediğimde size bildirim gelsin. O zaman keyifli seyirler. Henüz Instagram'dan beni takip etmeyen takipçilerim için de Instagram hesabımın linkini açıklama kısmına ekliyorum. Orada bu ve bunun gibi birçok projemin detaylı görselleri ve videoları mevcut. Oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Malzemelerimle başlayalım. Kullanmış olduğum tığ 2,5 milim. İnce sarma iplikler kullandım. Yaklaşık 500 gram civarı kullanmışımdır diye düşünüyorum. İpliklerimden ekri olan, şu an karışmış ama şöyle bakın, bir tık daha kalın, siyah olan ona göre daha ince. O yüzden siyah ipliğimi dörtlü trabzan grupları olarak çalışırken ekru ipliğimi üçlü trabzan grupları olarak çalıştım. Bunun da sebebi aradaki o farkı kapatmak, yani kalınlık farkını kapatmak. Bu şekilde çok da güzel oldu. Şimdi hemen sihirli halka yaparak başlıyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum. Doluyorum. Sihirli halkama batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. Normalde bu siyah ipimle dörtlü grup şeklinde yaptım trabzanlarım ama ilk sırada üçlü şeklinde yaptım. Sizin ipliklerinizin kalınlığı eşitse aynı yapabilirsiniz. Yani 3-3 şeklinde yapabilirsiniz. Evet, 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Burası benim artırma noktam. Hep 2 zincir çekeceğim. Yine batıyorum halkama ve 3 tane daha trabzan grubumu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Halkamı biraz daraltıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Başına 2 kez dolayıp halkama batıyorum
Ve üçlü trabzanla sıramı kapatıyorum. Kenar olduğu için üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi siyah ipimle olan işim bitti. Ekru rengime geçiyorum. Ekru rengimle devam ediyorum. İlk boşluktan batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Kenar olduğu için 4 zincir. Aynı noktaya 2 tane de ikili trabzan yapıyorum. Kenar zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Arada bir zincir çekiyorum. Geldim artırma noktasına. Buraya hemen 3 tane ikili trabzan grubumu yapıyorum. Artırma noktam olduğu için 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine 3 tane ikili trabzan grubunu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sondaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum ama sonuncusunu üçlü trabzan olarak çıkıyorum. Köşelerimin dik durması için. İlmeğimi sabitliyorum ve diğer rengime geçiyorum. Hep ön yüzden örüyoruz. Şimdi ilk trabzanın tepe noktasına batıyorum. 5 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa trabzan gruplarımı yapıyorum. Siyah ipimle olduğu için trabzanlarımı artık 4'er tane yapacağım. Çünkü ipim ince. Sizin ipiniz kalınsa 3 tane yapabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Artırma noktama geliyorum. Buraya yine trabzan grubumu yapıyorum. Artırma noktası olduğu için 2 zincirimi çekiyorum. Yine trabzan grubumu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa yine trabzan grubumu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, 2 kez doluyorum ve en sondaki trabzanın tepe noktasına batıp üçlü trabzan yapıyorum. Ve bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Modelimiz artık oluştu. Bundan sonrası tekrardan ibaret. Şimdi beyazlı olan grubu aynı alttaki gibi yapacağız. Sonra siyahlı olan grupla devam edeceğiz. Aynı şekilde hep siyahlara aynı başlayıp devam edeceğiz. Beyazlara aynı başlayıp devam edeceğiz. Kendi beden genişliğimize göre bir üçgen oluşturacağız. Bu üçgen eteğimizin bel kısmının yarısını oluşturacak. Evet, bu şekilde 2 tane parçamızı hazırlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus parçaların birebir birbiriyle aynı olması. Hem sayılarının aynı olması, hem boyutlarının, hem de başlangıç ve bitiş ipliklerinin aynı olması gerekiyor. Şimdi bunu bel çevreme göre ölçüp o şekilde ayarladım. Yani belimizin tam o ince olan kısmının yarısı bu ölçüde olacak. Normalde benim belim 62 santim civarı ama ben burada biraz daha esnek bıraktım. Ve şöyle 35 santim uzunluğunda, yani bel ölçünüzün yarısı gibi düşünün. 35 santim uzunluğunda olacak şekilde ördüm. Şöyle saydığım zaman benim ipliğimle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toplam 14 sıra oldu. Sizin kullanmış olduğunuz ipliğin kalınlığına göre bu ölçü değişecektir. Bu şekilde şimdi 2 tane aynı parçayı hazırladıktan sonra hemen başlayacağız örmeye. Şuradan. Şimdi ben en son beyazı yapmışım. Siyah ipliğimle devam ediyorum.
Şöyle ipimi sabitliyorum. Şimdi şu başlangıç noktamızda ne yapıyorduk? Önce 5 tane zincir çekip daha sonra 3 tane trabzan yapıyorduk. Bu noktada 5 zinciri artık atlıyoruz artırma yapmayacağımız için. Direkt trabzanlarımı yapıyorum. Benim bu siyah ipliğim ince olduğu için 4 siyah ipliğimle 4 trabzan, beyaz ipliğimle 3 trabzan yaparak bu dengeyi kurdum. Ama sizin iplikleriniz eşitse aynı yapabilirsiniz. Yani şu bir zincirli kısmı yapmadan direkt trabzanlarımızı yapıyoruz. Arada bir zincir şeklinde modelimizi devam ettiriyoruz. Artırma noktamızda yine aynı işlemi yapıyoruz. Sıra sonunda yine görüşelim. Burada artırma yapmayacağız. Buradaki gibi aynı işlemi yapacağız. Ve artık dönerek birleşmemizi yapacağız. Evet, üçgenimin kenarından geçtim ve sıra sonuna geldim. Normalde bakın buraya aynı bu şekilde yapmamız gerekiyordu. Çünkü modeli büyütüyorduk, artırma yapıyorduk. Ama başlangıçtaki gibi buraya sadece trabzanlarımı yapıyorum. Arada bir zincir çekip sonra da bir trabzan yapmıyorum. Bu şekilde burada artırma yapmamış oluyoruz. Bakın direkt trabzanlarımı yaptım. Bir zincir çekip trabzan yapmadım. Şimdi diğer parçamı alıyorum. Şöyle bakın ön yüzleri denk gelecek şekilde doluyorum. Bakın direkt şu bir zincirli kısma giriyorum ve buraya aynı buradaki gibi 4 tane trabzanımı yapıyorum. Ben siyah iplik olduğu için 4 yapıyorum. Sizin ipliğiniz normal olursa 3 tane yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Şimdi ara kısımları normal yapıyorum. Burada artırmamı yapıyorum. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Şuranın bağlama kısmını yapacağız. Aynı buradaki gibi ve devamında neler yapacağız onları size göstereceğim. Evet, sıra sonuna geldim. Trabzan grubunu yaptım. Şimdi şöyle birleştireceğimiz için parçamızı bakın bu noktadan direkt bakın burada yaptığımız ilk trabzanın araya zincir vesaire çekmeden görüyorsunuz. İlk trabzanın şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından da bu ipimi koparıyorum, kesiyorum artık. Çünkü diğer krem ipimle devam edeceğim. Şimdi bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Ara noktalarda zincir vesaire çekmeden direkt trabzan gruplarımızı yapıp kaydırarak birleştirdik. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Bundan sonra sıralarımızı nasıl öreceğiz onu da hemen göstereceğim sizlere. Bakın şu noktadan göstereyim. Bu ayrım noktasının bir önceki kısmına batıyorum. Buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın şu noktayı hep atlayarak geçeceğiz. Bundan sonra eteğimizin genişlemesini istemiyoruz. Düz bir şekilde inmesini istiyoruz. O yüzden de eğer bu ara noktaya trabzan grubu yaparsanız modelimiz genişler. Bunu istemediğimiz için bakın bu ara noktayı, şunları atlıyoruz. Bir sonraki noktaya geçiyoruz. Burası böyle olacak. Ve buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Arada zincir vesaire de çekmiyoruz. Hep duruş bu şekilde olacak. Şimdi bir zincir, modelimi normal devam ettiriyorum. Döne döne öreceğiz artık. Bir zincir, yine aynı şekilde üçlü trabzan grubunu yapıyorum. Şu uç noktada her zaman artırmamızı yapmaya devam ediyoruz. Dönüyoruz. Bu noktada tekrar geçişi göstereceğim. Evet, başladığımız noktadan krem olan ipimle ördüm ve yine iki üçgenin birleşim noktasına geldim. Bakın bundan sonra bütün sıralarda aynı işlemi yapacağız. Şu kısma geldiğimiz zaman arada zincir vesaire çekmiyoruz. Başına doluyoruz ve direkt bakın bu ara kısma hiçbir şey yapmadan bir sonraki boşluğa giriyoruz ve trabzan grubumuzu buraya yapıyoruz. Eğer burayı atlamazsanız
bu kısma işlem uygularsanız eteğiniz genişleyecektir. O yüzden bundan sonra biz düz inen bir etek istediğimiz için, ne deniyordu ona? Kalem etek. O yüzden de burada bir işlem yapmıyoruz. Bakın, burada yaptığımız artırmayı buralarda aslında ne yapıyoruz? Kesme yaparak modelimizin düz bir şekilde inmesini sağlıyoruz. Şimdi bu şekilde aynı mantıkla ipliklerimizi değiştirerek eteğimize belli bir uzunlukta öreceğiz. Daha sonra neler yapmamız gerekiyor yine birlikte devam edeceğiz. Umarım mantık anlaşılmıştır. Çok basit bir model. Gerçekten de çok zevkli. Çok da güzel. Ben zaten bu iki rengin uyumuna bayılıyorum. Siyah beyaz. Çok güzel bir renk. Bakın eteğimizin artık şekli oluşmaya başladı. Böyle aşağıya doğru devam edecek. Dediğim gibi bu kısımlarda artırma yapıyoruz. Her zaman buralarda artırma yapmadan şu görüntüye sadık kalıyoruz. Bakın her iki köşede de aynı şekilde. Sıra sonuna geldiğimiz zaman da yine tepesine batıp diğer ipe, yani kaydırma yapıp kapatıyoruz. Ve diğer ipliğimizle aynı şekilde burada yaptığımız gibi devam ediyoruz. Evet, eteğimi belli bir uzunlukta ördüm. Normalde uzun etek örecektim. Ama bu sefer de mini yapayım dedim. Çok kısa bir mini değil ama dizüstü mini bir etek. Bakın bu artırma kısımları eteğimizin boyunu gösteriyor. En ölçüsünü hemen paylaşayım sizinle. En ölçümüz şu an 40 santim oldu. Boya bakalım. Boy önemli burada. Boy ölçümüz de 40 santim. Yani 40 santim uzunluğunda ördükten sonra şimdi artık bu uzunluk yeterli. Yan kısımlardan devam edip eteğimize o kalem etek formunu vereceğiz. Tam orta noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Artık artırma yok. Azaltarak devam edeceğiz. 4 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya trabzan grubumu yapıyorum. Zincirli kısmı gördünüz. Bu şekilde azaltma yapmış olduk. Arada bir zincir, normal modelimi devam ettiriyorum. Ara kısım her zamanki gibi aynı. O kısma kadar örelim. Geldik ara noktaya. Burada yine aynı şekilde devam ediyoruz. Direkt başına doluyoruz. Orta kısmı atlıyoruz. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Ve trabzan grubumuzu yapıyoruz. Şimdi diğer uca kadar ara kısımları normal örelim. Geldim sıra sonuna. Burası önemli. Şimdi başlangıcımızdaki gibi bir görüntü olsun istiyoruz. Bakın, önce bir bölümünü örüyoruz, sonra kalan bölümünü öreceğiz. Şimdi 2 kez doluyorum, boşluğa giriyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Yani baştaki zinciri bu şekilde üçlü trabzan yaparak yapmış olduk. Şimdi bir zincir çekip koparıyorum ipimi. Diğer rengimle devam ediyorum. Bir sonraki sıraya ilmeğimi kaydırıyorum. Bu sefer buradan zincirin dibinden yine zincir çekerek devam ediyoruz. Siyah ipim ince olduğu için 5 zincir çekiyorum. Şimdi yine trabzan gruplarımı yapıyorum. Burada da yine azaltma yapmış olduk gördüğünüz gibi. Diğer uca kadar
Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın daha net görünüyor kesme yaptığımız kısım. Şimdi orta kısmı yine atlayıp geçeceğiz. Uca kadar gelelim. Uçta yine bitişi göstereceğim. Evet, geldik sıra sonuna. Şimdi direkt 5 tane zincir çekiyorum. Ve sabitliyorum. Bazen 5 çek, bazen 4 çektim. Sayılara çok takılmayın. Evet, bu şekilde bitişimizi yapmış olduk. Şimdi bu şekilde sıra başında ve sıra sonunda azaltmalar yapa o üçgeni kapatacağız. Her yaptığımız sırayla birlikte üçgenimiz kapanacak ve o uçtaki sivrilik kötü bir hal alacak. Şöyle ekru rengimle bir sıra daha göstermek istiyorum. Dikkatli izlerseniz mantığını zaten çok rahat anlarsınız. Evet, bir yanını bakın bu şekilde örerek kapattım. Diğer yanda aynı mantıkla yapılacak. Normalde aslında göstermeme bile gerek yok ama birkaç örgü projemde bunun çok sorununu yaşadım. Diğer tarafı göstermediğiniz ürünüm yarım kaldı vesaire vesaire. O yüzden buraya da yine bir başlangıcını göstermek istedim. Aynı mantık, aynı şekilde kesme yapılarak aradaki boşluk kapatılıyor. Şimdi bu tarafta yine orta noktadan azalta devam edeceğiz. 2 sıra yaptım ben. Sonra dedim ki göstermeyi unuttum. Videoda sonra sıkıntı olur. Keşke gösterseydiniz vesaire. Aynı mantık diyorum ama işte anlaşılmıyor. Buranın da şöyle bir yine aynı şekilde zincir çekerek başlıyoruz. O zincirleri çekerek aradaki o V'liği ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Devam ediyorum. Trabzan gruplarımı yapıyorum. Evet, bakın. Başladık. Orta noktaya geldik. Yine orta noktada arada zincir vesaire çekmeden ortayı es geçerek bir sonraki boşluğa giriyorum. Ve yine trabzan gruplarımı yapıyorum. Aralara devam ediyorum. Burada zincir çekmeyi unutmuşum.
Normalde zincir çekerek yaptım buraları. Çok fark etmedi. Modelde herhangi bir değişikliğe sebep olmadı. Köşeye kadar gelelim. Evet, ara kısımları doldurdum. Yine geldim köşeye, bakın. Burada trabzan yaparak da kapatabilirsiniz. Zincir çekerek de kapatabilirsiniz. Bakın şimdi de 2 kez dolayıp üçlü trabzan yaparak kapatıyorum. Hangisi kolayınıza gelirse. İkisi de aynı şekilde oluyor, ikisinin bitişi de. Evet, bu şekilde kesmelere devam ederek aradaki boşluğu kapatacağız ve eteğimiz tam o kalem etek formunu alacak. Gördüğünüz gibi bakın, bir tarafı bitirdim. Diğer tarafı da aynı şekilde, aynı mantıkla devam ettirip kalem etek formunu verelim. Ara boşluğu kapatacağız. Bakın sağ taraf. Evet, eteğimin kenarlarını yaptım. Bakın. Ortadaki o V şekli ne yaptı? Kayboldu. Şimdi şu bitişini göstereceğim. Şu kısmı. Bu kısmı bitirmiştim. Anlamayanlar olur. Nasıl bitirdiniz, gösterseydiniz vesaire muhabbeti olmasın diye. Şu bitişi birlikte yapalım istiyorum. Şimdi bakın, yine şu noktadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bu noktada aralarda bir zincir vesaire çekmeden direkt 1 2 3 4 tane trabzanımı yaptım. Bakın doluyorum. Şuradan direkt bu kısma atlıyorum. Tamam anneciğim, vereceğim. 4 tane de trabzan buraya yapıyorum. Bakın. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Bu kısma batıyorum ve sabitliyorum. Evet, bakın. Bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ipimizi koparalım hemen. Bakın. Eteğimizin yan kısımları. Ne kadar muntazam oldu. İplikleri vesaire de temizledim ben. Şimdi şu iplikleri de şöyle yürütelim. İpliklerini temizlemek biraz zaman alıyor. Benim de örgüde en sevmediğim şey bir dikiş, ikincisi iplikleri temizlemek. İkisinden nefret ediyorum. Şimdi şunu da hemen sabitleyeyim. Şöyle düğüm yapıp sabitliyorum. Evet. Şimdi şu alt kısımdan bir sıra siyah ipliğimle şöyle bel kısmını da siyah yaptım. Bu kısmında bitişini de siyah yapacağım. Böyle bir bütünlük olsun istiyorum. Bel kısmını neden siyah yaptım? Bu bel kısmı tam vücudumuza oturan kısmı olduğu için bir tık daha böyle hile yapsın bizi. Daha ince göstersin diye. Burayı da yine siyahla geçeceğim ki böyle kalem etek gibi aşağıya doğru, böyle çan etek gibi açılmasın ve tam içe doğru daralma olsun diye. Renk olarak da o da siyah daha çok efektif olacaktır ve daha güzel görünecektir. Şimdi ipimi sabitliyorum. Bakın şu zaten kenarlar zincir 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 kaldı. Şöyle herhangi bir tanesinden beyazdan batalım. İpim o kadar ince ki. Şuradan batıyorum. Kaydırıyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Şimdi bu boşluklara 4'er tane trabzan yapıyorum. Benim ipliğim ince olduğu için siyah ipliğimle her zaman dörtlü trabzan grupları yaptım. Ama beyaz ipliğimle üçlü trabzan grupları yaptım. Onu da söylemiş olayım yani. O iplerin kalınlık dengesini oradan şey yaptım, eşitledim. Kalınlık farkını oradan dengeledim. Bakayım. Annem oturduğun için olmuş anneciğim. Yaptın mı etkinliğini? Kestin mi kuşlarını?
Evet, bu şekilde bakın. Aralarda zincir vesaire çekmeden direkt şöyle trabzan gruplarımı yapıyorum. Bu aşamada biraz elimi sıkı tutuyorum. Çok gevşek tutmuyorum. Dediğim gibi alt kısmı toparlasın. Daha hoş bir görüntü olsun diye. Bakın, bitişimiz bu şekilde olacak. Şimdi bütün çevresini aynı şekilde döneceğim. Evet, sıra sonuna geldim. Son trabzan grubumu yaptım. Bakın, şöyle ilk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi de şu trabzanların tepe noktalarına ve şu ikisinin birleşim noktasına sıkı bir şekilde sık iğne yapıyorum. Yani etraf daha derli toplu dursun, daha sağlam dursun diye böyle bir uygulama yapıyorum. Bunu da göstermek istedim. Şu an aşırı sıcak. Evet, bakın bu şekilde daha derli. Yani şu kısma göre şu kısım daha hoş görünüyor. O yüzden de böyle bir uygulama yapıyoruz. Bakın, bulduğumuz boşluklara, evet, bu şekilde bütün çevresini sık iğne ile geçelim. Ve lastiğimizle devam ediyoruz. Bu iplikleri temizledikten sonra lastiği yaparsanız daha pratik olur. Ben temizlemeden yaptım, biraz zorlandım. Siyah ipliğimle yapacağım bel lastiğini. Şimdi bakın, bulduğum uygun boşluklara sık iğneler yaparak önce bir sıra bir sık iğne geçeceğim. Hem model toplasın diye, çünkü benim bir tık basenlerim geniş. Basenlerim geniş olduğu için bayağı bir orası geniş oldu. Belim de bayağı bir bol durdu. Bir tık böyle bir toplasın da bir duruşunu göreyim diye merak ediyorum. Şimdi bulduğum uygun boşluklara sık iğne yaparak bütün çevresini öncelikle bir dönüyorum. Evet, bütün çevresini bakın sık iğne ile döndüm. Şimdi her sık iğnenin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak 2 sıra ikili trabzan yaparak geçeceğim. Üç zincirle yukarı çıkıyorum ve her sık iğnenin içerisine birer tane ikili trabzan yaparak bel çevresini geçiyorum.
Evet, bir sıra trabzanı geçtim. Şimdi üzerinden bir sıra daha geçeceğim. Bakın sıra sonuna geldim. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve yine her trabzanın tepesine birer defa olacak şekilde trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, ikinci sıra trabzanı da tamamladım. Şimdi yine ilk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Evet, bir sıra sık iğne, iki sıra trabzan şeklinde lastiğimizi yaptık. Şimdi devam ediyoruz yine lastiğimizle. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Sırayla 3 tane trabzan yapıyorum her bir trabzanın üzerine. Şimdi 3 tane trabzan yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. 2 trabzan boşluğu atlayıp üçüncüsüne giriyorum ve bir tane trabzan yapıyorum. İpim çok katlarına ayrıldığı için biraz zor oluyor. Evet. Yanına 2 tane daha trabzan yapıyorum. Boşluklara. Bu şekilde. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Yine 2 trabzan boşluğu atlayıp üçüncüsünden devam ediyorum. Bu sırada da yapacağımız işlem bu. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam ediyoruz. Şöyle bakın, yakından göstereyim, daha net anlaşılır. Şu aralardan bağcık detayını geçireceğiz. O yüzden araya böyle bir işlem yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir, 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsünden devam ediyorum. 1 2 ve 3. Evet, şimdi bu sırada bu işlemi yapalım. Daha sonra sıra sonunda devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi bakın 2 tane trabzanımı yaptım. Üçüncüsünü de yapacağım ama şöyle bir şey yapıyorum. İkisini topluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkisini topluyorum ve hepsini birlikte toplayıp burada bir şöyle dörtlü trabzan yapıyorum. Bunun sebebi de şurada 2 tane boşluk bırakmak için. 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım trabzanın şöyle tepe noktasına, o kadar ince ki ipliğim tepe noktasına bile giremiyorum. Evet, tepe noktasına giriyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi bu sırada da 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Her trabzanın tepe noktasına birer tane trabzan yapıyoruz yine. Şu 2 zincirli kısımlara da ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bu sayede sayımızda artış eksilme olmuyor. Bakın, trabzanların tepe noktasına trabzan yapıyorum. 2 zincirli kısımlara da giriyorum. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. Yani şu alttaki sayıya ulaşmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi bir sıra bu işlemi yapacağım. Trabzanla dolduracağım. İkinci sırada da, bir sonraki sırada da aynı şekilde trabzanla dolduracağım. Yani şu alttaki 2 sırayı üstte de tekrar edeceğiz. Arada bu boşluklu trabzan gruplarımız olsun diye. Sonra da bir sıra sık iğne geçeceğiz. Ve artık bu kısmı bitirmiş olacağız. Son olarak da bağcımızı yapacağız. Üzerime denemek istiyorum bir an önce. Evet, çok merak ediyorum.
Arkadaşlarıma göndereceğim. İzin veriyor musun video çekmeme? Evet. Ya sen ne kadar akıllı bir kız oldun. Maşallah benim kızıma ya. Peki eteğim güzel oluyor mu Ela? Güzel oluyor. Beğendin mi? Evet. Bana yakıştı mı? Evet. Teşekkür ederim. Sürekli yanında deniyorum da. Bu arada araya girdi, kendine şort bile ördürdü. Hep kendi örüyorsun, hep kendi örüyorsun. Hiç bana örmüyorsun diye. Benim çiçeğim ya. Evet, büstiyerle devam ediyoruz. Yine sihirli halkamı yapıyorum. Beş zincirimi çekiyorum. Doluyorum ve halkamın içerisine ikili trabzanlar yapıyorum. Burada da yine siyah olanla ikili trabzan gruplarımı 4 taneden oluşturdum. Ekru rengimle 3'er taneden, ip farkından dolayı, ama siz 3'er tane yapacaksınız. Arada bir zincir. Yine trabzan grubumu yapıyorum. Halkamı daraltıyorum. Bir zincir çekiyorum. Pardon, 2 zincir çekiyorum. Artırma noktam çünkü. Yine trabzan grubumu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar trabzan grubunu yapıyorum. Halkamı daraltıyorum. Şimdi ilk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekmeyi unuttuk. Tekrar bir zincir çekip kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi ikinci sıraya diğer rengi geçince ne yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. Evet, ekru rengimle devam ediyorum. Şimdi 2 zincirlik kısım tepe noktası, artırma noktası oluyor. Başlangıç noktama batıyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Burada 4 zincir de çekebilirsiniz. Buraya bir üçlü trabzan grubu yapıyorum. Başına doluyorum zincir çekmeden. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Diğer trabzan grubumu yapıyorum. Şimdi artırma noktasına geldim. Doluyorum. Önce bir üçlü trabzan grubu yapıyorum. Arada iki tane daha ekleyerek toplam 5'e çıkarıyorum. Arada 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bakın. 5 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 5 tane ikili trabzan. Burası artırma noktamdı. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine 3 tane ikili trabzan grubumu yapıyorum. Ve bakın, en sondaki boşluğa girip 3 tane trabzanımı yapıyorum. Sonuncu trabzanımı üçlü trabzan şeklinde yapıyorum, kenar olduğu için. İpimi sabitliyorum.
Ve bakın ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle ekrana bakarsanız ne yaptığımız daha net anlaşılır. Üçlü trabzan, üçlü trabzan, beşli trabzan, 2 zincir, beşli trabzan, tekrar 2 tane, 2 grup şeklinde üçlü trabzan. Siyah rengimle devam ediyorum. Artık alt kısmı örmeyeceğiz. Üste doğru göğüs kupunu oluşturuyoruz. İlk trabzanın tepe noktasına batıyorum. Kaydırıyorum. 5 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Ara boşluklara trabzan gruplarımı yapıyorum. Aralarda zincir çekmeden. Şimdi bakın başına doluyorum. 3 trabzan atlayıp ara noktaya giriyorum trabzanların arasına. Ve buraya yine bir trabzan grubu oluşturuyorum. Doluyorum. Artırma noktasına geliyorum. Buraya yine trabzan grubumu yapıyorum. Arada 2 zincirimi çekiyorum. Ve yine trabzan grubumu yapıyorum. Şimdi doluyorum bakın. 2 trabzan atlıyorum. Ara noktaya giriyorum. Buraya da yine bir trabzan grubu oluşturuyorum. Boşluklarla devam ediyorum. Yine trabzan gruplarımı yapıyorum. Bu şekilde modelimizi büyüteceğiz. Göğüs kupunuzun büyüklüğüne göre, bedeninize göre yapabilirsiniz. Göğsünüzün üzerine koyun. Ne kadar büyüklükte olsun istiyorsanız göğüs kupunuz ona göre ayarlayın. Dekoltenizin ne kadar görülmesini istiyorsanız ona göre ayarlayın. 2 kez doluyorum. Kenar noktaya batıyorum. Ve üçlü trabzan şeklinde sıramı tamamlıyorum. Evet, şimdi tekrar bir göstereceğim. Bundan sonrası zaten tekrardan ibaret. Aynı işlemleri devam ettirerek modelimizi, göğüs kupumuzu istediğimiz büyüklükte yapabiliriz. İlk kısma üçlü trabzan grubunu yapıyoruz. Ara noktalara yine trabzan gruplarımızı yapıyoruz. Buralarda aralarda zincir vesaire çekmiyoruz. Sadece o ara noktalara trabzan gruplarımızı yapıyoruz. İki zincirlik artırma noktasına geldiğimde trabzan grubundan sonra 2 zincir çekiyorum tekrar ve yine trabzan grubunu yaparak artırma yapıyorum. Yani aslında modele şöyle devam edeceğiz. Siyah iplikle yaptığımız işlemi bütün sıralarda aynısını yapacağız. Ekru iplikle yaptığımız işlemi de diğer sıralarda aynısını yapacağız. Sadece tekrar ediyoruz. Aynı sıraları tekrar ede modelimizi istediğimiz uzunlukta ve genişlikte örebiliriz.
Bu kısımlarda aralarda zincir çekmedim açıklık olmasın diye. Gayet de güzel oldu. Kenarda boşluk varsa trabzan grubu yapıyoruz. Yoksa da 2 kez dolayıp tepe noktasına batıp tekli trabzan yapıyoruz. Sonuncu trabzanlarımızı her zaman için üçlü trabzan yapsak iyi olur. Kenarlarda büzüşme olmaz. Evet, bu dilimiz bu şekilde devam edecek. İstediğimiz büyüklükte yapabiliriz. Bakın bu şekilde. Tekrar ederek devam ediyoruz. Son 3 sırada o ara boşluklara batmadan sadece siyah iplikle yaptığımız gibi devam ettim. Bunu kendiniz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde 2 tane göğüs kupu için parça hazırlıyoruz. Şöyle bakın, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu şekilde kendi göğsünüzün üzerine koyun. Göğsünüzü kapatacak şekilde veya açıklığını ne kadar istiyorsanız o artık sizin tercihinize kalmış, ayarlıyorsunuz. Şimdi birleştirmeye geçiyoruz. Bu şekilde şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim ama benim siyah ipim ince olduğu için zincirim çok ince oldu. O yüzden 2 kat yapıp çekiyorum. Bu aşamada lütfen siz niye 2 kat yaptınız vesaire demeyin. Benim ipim ince olduğu için beyaz ipimle olsa tek kat yapacaktım. Yani tek kat şeklinde yapıyoruz. Bu şekilde şu göğsün yan kısmı olacak. Arkaya uzanacak şekilde düşünüp o genişlikte zincir çekiyorum. Kaç tane oldu? 4. Evet, şöyle 30 tane zincir çektim. Şimdi 30 tane zinciri çektikten sonra şöyle parçamın bir tanesini ön yüzüne alıyorum. Şu kısımdan, alt kısımdan batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve birleştiriyorum. Ardından da bir zincir çekiyorum ve uygun boşluklara bakın sık iğne yapmaya başlıyorum. Uygun boşluklara sık iğne yaparak geçiyorum. Bakın bu şekilde. İki taneye denk geliyor. Şöyle ipimi yine birleştireceğim. Evet, alt kısmı bu şekilde sık iğnelerle geçiyoruz. Boşlukları doldurarak. Saat şu an gecenin 2'si. Ancak video çekmeye vakit buldum. Evet. Şimdi bu kısma kadar yapacağız. Ardından diğer parçayı birleştireceğiz. Ve şuradaki gibi burada 30 zincir çektik ya, burada da 30 zincir çekeceğiz ve o şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben şu noktaya kadar bir yapayım. Birleştirmeyi de göstereceğim. Evet, sık iğne yaparak geldim. Şimdi bakın diğerinde yine şöyle ön kısımları görünecek şekilde şöyle giriyorum ve sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde iki parçayı da birleştirmiş oluyoruz.
Şimdi sonuna kadar sık iğnemi yapacağım. Ardından da zincirle devam edeceğiz. Evet, bakın bütün çevresini bu şekilde sık iğne yaptık. Yani şu bikini gibi birleştirmiş olduk. Şimdi bu kısımdan da 30 tane zincir çekeceğim. Zincirlerimi orta ayarda çekiyorum. Çok sıkı veya gevşek değil. 5 tane oldu. Evet, şöyle devam ediyoruz. Göğüs kupunun altından giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı noktaya 4 tane trabzanımı yapıyorum. Yine üçlü trabzan grubu şeklinde aynı devam edeceğiz. Kaç tane oldu? 3 oldu. Bir tane daha giriyorum. 4. Şimdi doluyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane sık iğne atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Yine trabzan grubumu yapıyorum. Yani etekte yaptığımız modelin aynısı. Aralarda zincir yapmadan sadece trabzan gruplarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum. Ve trabzan grubumu yapıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde bütün çevresini döneceğiz. Bakın, göğüs kupunun altından başladım. Buradan devam edeceğim. Zincirin etrafından böyle giydirmeli şekilde olacağı için bu şekilde yapacağız. Önce bir siyahı geçeyim. Daha sonra krem rengi ve devamını söyleyeceğim. Evet, bütün çevresini bu şekilde modelden geçtim. Şimdi renk değiştire değiştire aynı bedendeki, yani şu etek kısmında ve burada uyguladığımız modeli uygulayacağız. Ama herhangi bir artırma vesaire yapmıyoruz. Bakın. Şöyle bulunduğum noktadan atıyorum. Herhangi bir noktayı sıra başı sıra sonu yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bakın, zincir vesaire çekmeden direkt bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde renkleri değiştire değiştire istediğimiz uzunlukta örebiliriz. Bakın, aynen bu şekilde. Şimdi ben bunu belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç sıra ördüm, santim ördüm, onu sizinle paylaşacağım. Şimdi ben büstiyeri şöyle belli bir uzunlukta ördüm. Etekle takım olarak göstermek için bu kadar uzunlukta ördüm. Ama normalde günlük kullanmak için bunu şöyle falan daha öreceğim, böyle kotların falan üzerine veya farklı şeylerle kombin yapmak için. Yani günlük kullanım olması açısından bir tık daha uzun olması gerekiyor. Videomu bitirdikten sonra normal kendim kullanmak için bir tık daha öreceğim. İsterseniz onun örmüş halinde normal günlük kullanacağım kıyafetlerle kombinleyip paylaşabilirim. Siz de o şekilde görmüş olursunuz. Şimdi bakın, alt kısmını bu şekilde ördüm. Kaç sıra ördüm, santim ördüm, onların ölçüsünü vereceğim ama öncesinde şu ara boşluğu, ben göğüs dekoltesini hiç sevmiyorum. Özellikle şu araların ayrık ayrık durmasını hiç hoşlanmıyorum. O yüzden şöyle bir işlem yapacağız. Efendim canım? Kakao var. Sen yaptıysan. Ben yapacağım. Şimdi şu kısımda bir ayrıklık var. Onu kapatmak için şöyle arkadan biraz bir dikme işlemi yapacağım. Modeli toparlamak, o ayrıklığı kapatmak için. Şöyle. Efendim. Tamam. Önden görünümüne bakalım. Şöyle düzgün durması için
şöyle bir toplama işlemi yapmış olduk. Şimdi iki ipimi bağlayıp keseceğim. Evet, orta kısmı biraz daha diktim. Biraz daha bana dekoltesi fazla geldi. O yüzden bir tık daha diktim. Onu da şöyle göstereyim bakın. Siz dilediğiniz kadar dikebilirsiniz bu kısmı. Şimdi siyah ipliğimi alıyorum. Tam şu kısımdan atıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sık iğne yaparak geliyorum. Bakın. Her bulduğum trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Evet, bakın kenar kısımlarından geçtim ve göğüs kuplarını daha çok toparladı. Arkada da yine şu kısımlara üçer tane sık iğne yaparak etrafını geçtim. Alt kısmına dediğim gibi daha sonra ben uzatma yapacağım için o zaman 2-3 sıra daha örüp öyle aynı işlemi yapacağım. Siz yapmak istemiyorsanız direkt şu kenarlardan sık iğne de geçebilirsiniz. Şimdi askı kısmıyla devam ediyoruz. Askıyı iki renkli denedim, hatta biraz önce ekranda görmüşsünüzdür ama hoşuma gitmedi. Ben sadece siyahın zarafetini daha çok seviyorum. O yüzden de siyah ipimle yapacağım askıyı. Şöyle bakın 4 kat yaptım ipim ince olduğu için. Sizin ipiniz kalınsa 2 kat da yapabilirsiniz. Şu kısımdan gösterelim. Bakın şu ortadaki 2 zincirli kısma batıyorum. İlmeğimi şöyle sabitliyorum. Ve bakın sadece zincir çekiyorum. Zincirlerimi normal çekiyorum. Gevşek çekmiyorum. Bu şekilde zincirlerimi çekerek askımı yapıyorum. Siyah bakın daha hoş durdu. İki renkli yaptığımda basit durmuştu. O yüzden tek renk daha çok hoşuma gitti. Bu şekilde askımı, zincirimi çekiyorum askım için. Bakın. Zincirimi şöyle belli bir uzunlukta çektim. Ondan şöyle ayarlayacağız. Bu şekilde zinciri çektikten sonra üzerime giyeceğim ve şöyle hangi noktaya daha çok duruş hoşuma giderse muhtemelen bu noktayı şöyle yapabiliriz ama çapraz daha güzel oluyor bu modellerde. Şöyle sabitleyeceğim bakın. Diğer kısma da şimdi aynı şekilde zincirimizi yapalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, askı kısımlarını bitirdim. Arka kısma da sabitledim. Şöyle arkadan görünümüne bir bakalım. Şöyle boşluklardan bakarsak 7 tane 7. boşluğa sabitledim iki taraftan da. Burada önemli olan eşit noktaya sabitlemiş olmamız. Alt kısımları da bu şekilde sık iğne geçtim ve gerçekten de şahane bir görünüme kavuşmuş oldu. Büstiyerimiz bu şekilde hazır. Ölçülerini paylaşayım hemen. En ölçüsü 37 santim. Şu alt kısmını sonradan ördüğümüz parçanın ölçüsünü paylaşalım. 11 santim. Şöyle bir göğüs kupundan itibaren bakarsak eğer 25 diyelim, 25 santim.
35 santim bu kısım. Evet, ölçülerimiz bu şekilde. Bu göğüs kıpımız. Şimdi eteğe geçelim. Eteğimizin de altına sık iğne geçtikten sonra son hali gerçekten çok güzel oldu eteğimizin de. Üst kısım bu şekilde, bakın. Üst kısımda altta 2 sıra trabzan yapmıştım. Üstte tek sıra trabzan yaptım. Çünkü 2 sıra yaptığım zaman üzerimde duruşunu beğenmedim. Üstte bir bollaşma oldu. Şöyle bakın, aynı göğüs kupuna uyguladığımız askıdan bele de yaptım. Bağcık olarak yaptım bu sefer. Şu ara kısımlardan geçirerek de bağcık detayını oluşturdum. Bu şekilde kendi belimize göre daraltıp genişletebiliriz. Şimdi hemen bunun da ölçülerine bakalım. Eteğimizin uzunluğu bakalım kaç santim olmuş. 51 santim. Enine bakalım. Eni 35 santim. Evet, bu şekilde güzel bir takım elde etmiş olduk. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.